Merhabalar arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için az malzemelerle dışı çıtır çıtır içi yumuşacık dışarıda pastanelerden aldığınız simitlerden daha lezzetlisini evinizde nasıl yapabilirsiniz? Onun videosunu hazırladım. Hemen buyurun laf hiç uzatmadan yapım aşamasına geçelim. İlk önce yoğurma kasemize 1 su bardağı ılık suyu eklemekle başlayalım. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milimlik klasik su bardağı. 1 yemek kaşığı toz şekerimi ekliyorum. 1 paket kuru mayamı ekliyorum. Mayamın aktif olması için biraz karıştırdıktan sonra yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ölçüleri açıklama kısmına detaylı şekilde ekleyeceğim. Oradan da ulaşabilirsiniz. 1 çay bardağı yoğurdumu da ekliyorum. Malzemelerimi biraz karıştırdıktan sonra üzerine 1 küçük tatlı kaşığı tuzumu da ekliyorum. Tuz kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Sıvı malzemelerimi karıştırıp üzerine unumu yavaş yavaş eklemeye başlıyorum. Bu aşamada unumuzu kontrollü şekilde ekleyerek kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edelim. Toplamda 4,5 su bardağı kadar un ekledim. Tabii ki sizlerin un marka kalitesine göre değişiklik gösterebileceği için lütfen kontrollü şekilde hamurunuzun kıvamına göre un eklemesi yapmaya özen gösterelim. Toplamda 4,5 su bardağı un ekledim. Tabii ki sizlerin un marka kalitesine göre değişiklik gösterebileceği için bu kıvamda olana kadar un eklemesi yeterli olacaktır. Bakın görüyorsunuz ne çok yumuşak ne de çok sert bir hamur olacak şekilde orta yumuşaklıkta olması yeterli. Üzerine 1 tatlı kaşığı tereyağı ekliyorum. Malzemeleri de az kullandığım için tereyağını da az kullanıyorum. Sizler de bu ölçüde tereyağı eklemeniz yeterli. Tereyağımı hamura güzelce yedirene kadar elimle hamurun içine işlemesini sağlıyorum. Hamurumun içinde tereyağı tamamen güzelce işleyene kadar yoğurdum. Tekrardan sizlere yakından gösteriyorum. Bu aşamalarda dikkatli şekilde daha güzel simitler yapmanız için sizlere detaylı şekilde göstermeye çalışıyorum. Yeterince yoğurup güzelce toparlamış olduğum hamurumun üzerine kapakla kapatacağım ve yaklaşık 1 saat kadar dinlenmeye alıyorum. 1 saat dinlendirmiş olduğum hamurumun ilk maya kokusunun çıkması için yoğurma kasemde biraz yoğuruyorum. Ve sonrasında tezgahımda da hamurumu toparladıktan sonra kesme aparatımla 8 parçaya böleceğim. Ben biraz büyük simit yapacağım için 8 beze yapacağım arkadaşlar. Eğer sizler daha ufak simit yapacaksanız 10 beze olarak da yapabilirsiniz. Daha önce de simit tarifi paylaşmıştım. Çok kişi tarafından denenip beğenilmişti. Bunu da size arkadaşlar gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Gerçekten denenmeye değer simit tarifi oluyor. Bezelerimi yuvarlak şekil vermeyeceğim. Bu şekilde şekillemem yeterli olacak. Dilerseniz şekillemiş olduğunuz hamurların üzerine temiz bez kapatarak 10 dakika kadar da dinlendirebilirsiniz. Ben sahura yaptığım için simitleri çok zamanım olmadığından dolayı bekletme aşamasını yapmadım. İlk bezemi hemen elimin altına alıyorum. Güzelce iki elimle bastırarak uzun şeritler yapıyorum. Bu aşamalarda hamurumuzun her yerin aynı kalınlıkta olmasında dikkat edelim. Çok da inceltmemeye de özen gösterelim arkadaşlar. Simitlerimizin çok ince olmaması için. Yeterince büyütmüş olduğum hamurumu ortada birleştiriyorum. Bu şekli verdikten sonra bir ucunu dışa olacak şekilde, bir ucunda içi olacak şekilde katlayarak devam ediyorum. Ve iki ucunu bu şekilde birleştiriyorum arkadaşlar. Bu şekli vermek çok kolay. Bu şekilde hiç zorlanmadan simit şeklini verebilirsiniz. Bu aşamada çok düzgün şekiller veremeseniz de hiç önemli değil. Sonrasında pekmeze ve susama bulayacağınız zaman şeklini vermek daha kolay olacağından dolayı bu aşamalarda hiç problem yapmayın. Bu ayrıntıyı da ilk yapacak arkadaşlar için belirtmek istedim. Sadece bu aşamada elimizin altında hamurumuzu yuvarlarken her yerinin aynı kalınlıkta olmasına özen gösterelim. Bu aşaması daha önemli.
Elinizle bu şekli verirken hamurunuza uzun şeritler, eğer kopmalar oluyorsa, rahat yapamıyorsanız hamurunuz çok yumuşak olmuş demektir. Elinizi unlayarak da rahatça uzun şeritler kopmadan hamurunuzu yapabilirsiniz. Yeterince büyütmüş olduğum hamurumu tekrardan ortada birleştirerek bir ucunu içe, bir ucuna dışa gelecek şekilde katlıyorum. Bütün hamurlarımı aynı şekli vererek simit şeklimi hazırladım ve şimdi yarım çay bardağından biraz eksik pekmezimi geniş kabımın içine alıyorum. Ben üzüm pekmezi kullandım. Sizler dilediğiniz pekmezle yapabilirsiniz. Bir su bardağı soğuk suyumu da pekmezimin üzerine ekliyorum ve güzelce pekmezle suyun karışmasını sağlıyorum. Susam olarak simit susamı kullanacağım. Eğer sizlerin elinizde beyaz susam varsa yağsız tavada çok hafif kahve renkli olana kadar kavurabilirsiniz. Simit hamurumu ilk önce pekmezli suya arkalı önlü güzelce buluyorum. Birazcık pekmezli suyunu süzdürdükten sonra susamımın içine batırıyorum. Her yerini bolca susamlanmasını sağlıyorum. Elimle de birazcık açarak simitimin büyümesini sağlıyorum ve sonrasında yağlı kağıt serilmiş tepsime yerleştiriyorum. Tekrardan simit hamurumu pekmezli suya batırıyorum ve tekrardan bolca susamlıyorum hamurumu. Ben de bu işlemi yaparken sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerimden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Simitlerimi tepsime yerleştirdim. Elimle de güzelce biraz şekilliyorum. Çok fazla ben ince simit sevmediğim için çok inceltmedim hamurumu. Eğer sizler ince simit seviyorsanız biraz daha inceltebilirsiniz. Pişerken de şişme olacağı için arkadaşlar 2 tepsi olarak yaptım. 6 tanesini büyük tepsime, 2 tanesini de ufak tepsime yerleştirdim. Simitlerim için tepsi mayası yapmayacağım. Öncesinde 5 dakika ısıtılmış 180 derece alt üst fanlı ayarda simitlerimi fırına pişirmeye koyuyorum. Benim fırınımda yaklaşık 40 dakika kadar zamanda simitlerim çok güzel pişti. Görüyorsunuz arkadaşlar, görüntüsüyle de dışarıdan aldığınız simitlerden hiç fark yok. Hatta daha lezzetlisini evinizde kolayca yapabilirsiniz. Sizler de bu tarifi sahur için yapacaksanız akşamdan hazırlayarak susamı bulayın. Üzerine buzdolabı poşeti örterek buzdolabında bekletebilirsiniz. Tabii ki tekrar buzdolabı poşeti örtüp üzerine temiz bezle kapatarak bekletirseniz daha güzel olur buzdolabında. Sonra tepsinizi çıkartıp fırına koyup güzel sıcak sıcak sahurunuzda tüketebilirsiniz. Sizlere bu güzel simit tarifini gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Umarım sizler de dener beğenirsiniz. Şimdiden bu güzel tarifi deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.